Sabahın henüz uyanmadığı bir saatte deniz gümüş bir sessizlikle kıyıya uzanıyordu. Sultan işe gitmeden önce her zamanki gibi sahile uğramıştı. Köpüklerin ritmik vuruşlarında bir tür merhamet buluyordu. Çünkü ofiste bulamadığı şey tam da buydu. Anlayışın sıcaklığı. İş yerinde herkes bir aradaydı ama kimse birbirine yakın değildi. Kahkahalar, fısıltılar, birbirine sürtünen maskelerden doğardı o sesler. Sultan başta bu halkaların dışında kalışını kendi kabahati sandı. Fakat zamanla fark etti ki bu halkalar kimseyi korumuyordu. Sadece içlerindeki korkuyu sıkıca sarıyordu. Belki de birbirlerine güvenmedikleri için halka bu kadar sıkıydı. Oysa sultanın sessizliği bir teslimiyet değil, bir seçimdi. Onu dışlayanların aksine tek başına da dimdik durabiliyordu. Belki kimse itiraf edemiyordu ama onlar sultanın gücüne değil, o gücü yalnız taşıyabilmesine özeniyordu. Her biri diğerinin koluna tutunarak ayakta kalıyor. Oysa sultan yalnız yürümekten korkmuyordu. İşte bu yüzden ona bakarken içten içe kıskanıyorlardı. Bir sabah sahilde yaşlı bir balıkçıyla karşılaştı. Adam usulca ağlarını düzeltiyor, denize bakarak konuşuyordu. "Bak kızım," dedi. "Rüzgar bazen denizi kabartır. Çünkü her dalga kendi yolunu bulmak ister. Göl öyle değildir. Sessizdir. Çünkü içindeki su hareket etmeye cesaret edemez." Sultan denize baktı. Uzun süre susarak. O anda şunu anladı. Belki kendisi de o dalgalar gibiydi. Yalnız ama diri. Gürültüsüz ama kudretli. Ofistekiler ise o göl gibiydi. Durağan, güvenli ama hayata dokunmaktan korkan. Artık o küçük çemberlerin içinden yükselen kahkahalar sultanın kalbinde yankılanmıyordu. Çünkü gürültünün arkasındaki o telaşı görüyordu. Sıradanlığın kendini gizleme çabasıydı o. Ve sultan kendi sessizliğinde onların kalabalığından daha gür bir sese sahipti artık. Her sabah dalgalar kıyıya vurdukça içinden geçiriyordu. Onlar birlikte olmayı yürek sanıyor. Oysa ben yalnızlığımı cesaretten doğurdum. Ve o anda deniz sanki onu onaylarcasına bir ışık halesiyle dalgalandı. Sultan gülümsedi. Çünkü biliyordu. Yalnız kalmak eksiklik değil, kendi gücünün rüzgarına kavuşmaktı. Eğer bu hikayede kendinden bir şeyler bulduysan, yorumlara bir kalp bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Her hikaye bir kapı aralar ve her kapı gerçek bir hayata çıkar. Sevgiyle kalın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.